Gökalp tabii Türk düşünce tarihinin köşe taşlarından birisi. Yani Türklüğü var eden adamlar, bu adamlar. Sürekli Türklüğün geleceğini düşünen ve o konuda konuşan, yazan bir mütefekkir, hakkıyla mütefekkir Ziya Gökalp. Türk gençliğine bir mefkure aşıladı. Mefkure istikbalin halikidir. Geleceği ülkü kurar. Vatan ne Türkiye'dir, Türklere ne Türkistan. Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir Turan. Özellikle Oğuzhan ilham eder kendisine. Türk toplumu hem Türktür, hem Müslümandır, hem de medeni bir millet olacaktır. İki tane doğru prensibi vardır. Biri halka doğru, biri garba doğru. Hapishaneyi medreseye adeta üniversiteye çeviren bir adam Ziya Gökalp. Yani padişahım çok yaşa seremonisinde milletim çok yaşa diye bağıran bir bilinç Ziya Gökalp. Cumhuriyetin kuruluşunda ve inkılaplarda Ziya Gökalp'ın birinci derecede rolü vardır. Gökalp milli devletin aydını. Bir kere milli devletle meselesi olan bir insanın Gökalp'i sevmesi mümkün değil. Gökalp bir mütefekkir mi, bir ilim adamı mı, bir mürşit mi? Bunların herhangi birisidir demek mümkün değil. Gökalp bunların hepsi. ...1876 yılında dünyaya gelen Ziya Gökalp, tam 100 yıl önce Cumhuriyet'in 1. yılında vefat etti. İstanbul'da binlerce kişinin katıldığı tören, hayatını Türk milletine adamış bir fikir adamının son yolculuğuydu. Ziya Gökalp, 48 yıllık ömründe 6 asırlık Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışına, yeni bir Türk devletinin doğuşuna tanıklık etmişti. Ziya Gökalp'in Diyarbakır'da doğduğu 1876 yılı Osmanlı İmparatorluğu'nun en çalkantılı dönemlerinden biriydi. Bir darbeyle tahttan indirilen Sultan Abdülaziz katledilmiş, yerine geçen Sultan 5. Murad'ın 3 aylık saltanatından sonra 33 yıl sürecek 2. Abdülhamit dönemi başlamıştı. Kanuni esası ve meşrutiyet rejimi ilan edilmiş, savaşlar, toprak kayıpları devam etmiş, imparatorluk son yarım asrına girmişti. Gökalp 1876 yılında Diyarbakır'da dünyaya geliyor. Diyarbakır'ın köklü ailelerinden birine mensup. Mehmet Tevfik Efendi babası. Diyarbakır'da idari görevlerde bulunmuş. Aynı zamanda Diyarbakır gazetesini çıkarmış olan bir isim. Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı Aloz köyünden Diyarbakır'a göç ederek gelen, yerleşen bir ailedir. Büyük dede müftüdür. Dedesi kaymakamlık, defterdarlık yapan bir isimdir. Baba öyle bürokrat bir isim, Tevfik Efendi. Tabii bu müftülük geleneği ailede müftüzadeler diye ailenin anılmasını sağlayacaktır. Gökalp kendisi yazdığı gibi, kendi aile fertlerinden özellikle Nihat Gökalp'ın da belirttiği gibi, onun aile fertlerinin hemen hemen hepsinin de tasdik ettiği gibi, Çermikli, Türkçe konuşan, Türkmen kökenli, Türk kökenli bir aileye mensuptur.
İlk anayasa ve parlamentonun ömrü kısa sürmüş, Ziya Gökalp 2. Abdülhamit rejimi sırasında yetişmişti. O yıllarda Diyarbakır, padişaha muhalif birçok kişi için sürgün yeriydi. Aslında Gökalp'ın hayatı 1. Meşrutiyet ile 2. Meşrutiyet arasında Diyarbakır'dadır. Özellikle sürgün gönderilen aydınların, öğretmenlerin veya askerlerin Diyarbakır kültür hayatı üzerinde, eğitim hayatı üzerinde hürriyetçi bir yaklaşım sergilediklerini görüyoruz ve buna mukavemet eden bir geleneksel klasik medrese eğitimi görmüş Doğu bilimciler ya da doğulu anlayışa, şarklı anlayışa sahip insanlar vardır. Gökalp da tam bu ortamda yetişmiştir. Ailesi ile de bu şartları taşıyan birisidir. O yıllarda Diyarbakır'da çok ciddi kültür insanları var. Mesela Ziya Gökalp'tan hayli yaşlıca olan meşhur Ali Emiri Efendi, Divan-ı Lügatü Türk'ü bulan Ali Emiri Efendi, Diyarbakırlı. Ziya Gökalp'la aşağı yukarı yakın yıllarda doğan, ondan biraz yaşlı Süleyman Nazif var biliyorsunuz. Süleyman Nazif hem Servet-i Fünun'un hem Meşrutiyet'in çok önemli yazar ve şairlerinden biri. 1900'lerin başına geldiğimiz zaman da ünlü şairimiz, 35 yaş şairi Cahit Sıtkı Tarancı. Yani böyle bir kültür muhiti Hem Türkiye'nin ya Osmanlı'nın içerisinde hem de diğer Türk yurtlarında 1850'lerden sonra çok ciddi bir aydın kuşak yetişmeye başladı. Ziya Gökalp'i de bu insanlar içerisinde değerlendirmek gerekir. Yani tek başına bir insan değil. Çok ciddi bir aydın kuşak bütün Türk yurtlarında. Gökalp'in de mensup olduğu bu nesil büyük kayıplar yaşamış bir nesil. Bu insanlar kaybettikleri toprakları nasıl geri alabilirler? Nasıl eski sınırlara ulaşabilirler? Sürekli bu rüyanın içindeler. Gökalp, eğitim hayatına 1882 yılında mahalle mektebinde başladı. Daha sonra Diyarbakır Askeri Rüştiye Mektebi'ne girdi. 1888 yılında ise yaşamını etkileyen önemli olaylardan biri meydana geldi. Babası Namık Kemal'e çok hayran bir isim. Namık Kemal öldüğü gün Ziya Gökalp'i çağırıp yanına, evladım bugün sizin gibi gençler için bir matem günüdür. Büyük düşünürümüz, hürriyetçi Namık Kemal'i kaybettik. Bunu hiç unutmayın. Onun hürriyet yolu sizin yolunuz olsun, meşrutiyet yolu sizin yolunuz olsun diye öğütleyecektir ve babasının bu vasiyetini Ziya Gökalp hiç unutmayacaktır. Ziya Gökalp, Rüştiye'nin son sınıfındayken 1890 yılında babasını kaybetti. Ertesi yıl Diyarbakır Mülki İdadisi'ne girdi. tam lise yıllarında, idadi yıllarında belli törenlerde bir gelenek var, bir adet var. Öğrenciler geçit töreni sırasında padişahım çok yaşa diyorlar. Orada da var. Yani belli törenlerde padişahım çok yaşa ama birdenbire bir ses duyuluyor. Milletim çok yaşa sesi. Bu Gökalp'ın sesidir. Aşağı yukarı çocuk yaşlarında halk hakimiyeti, millet sevgisi Gökalp'ta başlamış. Ziya Gökalp'in içindeki bu haksızlıklara isyan duygusu. Bu yaratılıştan gelen bir şeydir. Onu daha önce milletim çok yaşa diye bağırtan da odur yani. Haksızlıklara isyan duygusu var. Gökalp'in pozisyonu Diyarbakır İdadisi'ndeki talebeliğinden itibaren başlayan bir söylemle milleti öne çıkarmak. Yani padişahım çok yaşa seremonisinde milletim çok yaşa diye bağıran bir bilinç Ziya Gökalp. Küçük yaşlarından itibaren fikri ve felsefi meselelerle meşgul olan Mehmet Ziya, idadi yıllarında henüz 18 yaşındayken intihar girişiminde bulundu. Neyse ki kurtarılarak hayata döndü. İntihar ölümle tanışmaktır, ölümü göze almaktır ve en önemlisi ölümü öldürmektir. Dolayısıyla Gökalp aslında mefkûresizlik kavramı adı altında sonradan değerlendirdiği intihar hadisesine geldiğinde bir yeniden doğum gerçekleştirmiştir. Ve amcasının temsil ettiği Doğu zihniyeti ile hocaları Yorgo Efendi ile Abdullah Cevdet'in temsil ettiği Batı zihniyeti arasındaki çatışmadan yeni bir Gökalp doğmuştur. Ama bu doğma yeniden doğma, yani ölüp dirilme. Bu da destansı bir motiftir.
Mefkure, Ziya Gökalp'in hayatındaki en önemli kavramdır. Hayata yeniden tutunmak için mefkureye sarılmıştır. Gökalp, Türk düşünce tarihinin de ülkücülüğün kapısını burada açıyor. Yani düşünce aksiyon için esasen. Düşünce geleceğin inşası için. Böyle bir yeni hayatın inşası için. Mesela mefkure tek başına gaye değildir diyor. Yani hani gayeyi hayal dedikleri ülkü. Mefkure bir ruh halidir diyor. Fikir kelimesi Türkçe'de vardır, Osmanlıca'da vardır, Arapçadan alınmıştır ama mefkure kelimesi Arapçada da yoktur. Onu ülkü kelimesini karşılığı olarak ilk kullanan Gökalp'tır ve mefkure kelimesine anlam veren odur. Mefkurenin de kanunu adalettir. Ahlaki şefkattir. Demek ki mefkure Allah'ın yeryüzündeki vekilidir. Bir milletin kalbinde ne kadar çok mefkure varsa terakkisi, tekamülü de o kadar çabuk olur. Mefkure istikbalin halikidir. Geleceği ülkü kurar. Geleceği ülkü kurar sözü Gökalp'in hem hayatının özetidir, hem de fikriyatının ve düşünce dünyasının anlaşılmasında bir anahtar cümledir. Ve Türk düşünce hayatının içerisinde Gökalp'i önemseyenlere de bırakılmış olan bir önemli mirastır. O yıl İdadi'nin son senesiydi. Mehmet Ziya, tasdikname alarak okuldan ayrıldı. Amcasının istememesine rağmen, kardeşi Mehmet Nihat'ın yardımıyla kaçarak 1895 yılında İstanbul'a geldi. Genç Ziya, Mülkiye Baytar Mektebi âlisine parasız yatılı öğrenci olarak kaydoldu. Çok az parası var. Parasız yatılı bir tek Baytar Mektebi var. Dolayısıyla Baytar Mektebi'ne giriyor. Baytar Mektebi'ne biliyorsunuz Mehmet Akif de aşağı yukarı yaşıttırlar. O da Baytar Mektebi'nde. Onunla muhtemelen tanıştı Baytar Mektebi'nde. Hüseyinzade Ali Bey ile tanıştığını zannediyoruz ki ilk Turan şiirini yazan adamdır Hüseyinzade Ali Bey, Azerbaycanlı. Ziya Gökalp'in çok etkilendiği kişilere baktığınız zaman işte Ahmet Vefik Paşa'yı 13-14 yaşlarında okuduğunu söylüyor. Yani Süleyman Paşa'yı çok erken yaşta okuduğunu söylüyor. İstanbul'a geldiği zaman ilk tanıştığı kişilerden birisi Hüseyinzade Ali Bey. Bundan çok etkileniyor ve Hüseyinzade Ali Bey için Ziya Gökalp'in kurduğu cümle Türkçülüğün ve halkçılığın mürşidi. Türkçülüğün ve halkçılığın mürşidi. Yani benim de mürşidim. Orada tıbbiyelerin kurduğu gizli bir cemiyet var. İttihat ve Terakki değil ama iktidara karşı gizli bir cemiyet var. O cemiyetin bir şubesini kuruyor, işte onlarla temas ediyor. Dolayısıyla devamlı teftiş var. Bu öğrencilerin dolapları filan aranıyor. Gökalp'ın dolaplarında Fransızca kitaplar bulunuyor. Bu arada söyleyeyim, Fransızcayı da daha Arapça, Farsça yanında Diyarbakır'dayken öğreniyor. Neticede bütün bu olaylar dolayısıyla Gökalp ilk hapis cezasını alıyor Taşkışla. Orada kitap bile sokulmuyor Gökalp. Bir tek Kur'an-ı Kerim. Ziya Gökalp, 10 ay Taşkışla'da, 2 ayda Mehterhane'de hapis yattıktan sonra memleketi Diyarbakır'a sürgün edildi. Hapis hayatından sonra Gökalp'ın sürgününe karar verilir. Yine tabii Gökalp burada ailesinin üst düzey görevlilerden oluşması dolayısıyla bir ceza indirimine tabi tutulur ve Diyarbakır'a gönderilir. Kendi memleketine sürgün gönderilir. Aslında ceza çok anlamlıdır. Gökalp'ın gitmek istediği, yükselmek istediği, yücelmek istediği alanların önünü kesmek istemektedirler ve onu tekrar Diyarbakır'a gönderirler ama o Diyarbakır'da gene rahat durmaz. 1900 yılının ortalarıydı. Mehmet Ziya 24 yaşındaydı. 28 Aralık 1900 tarihinde amcası Hasip Efendi'nin kızı Vecihe Hanım'la evlendi. 7 çocukları oldu, 4 oğlu da öldü, 3 kızı hayata tutundu. Seniha, Hürriyet ve Türkan. Ziya Gökalp, 1908 yılına kadar küçük memuriyetlerde bulundu ve toplumsal sorunlarla ilgilendi. Bunlardan en önemlisi
1905 yılındaki Milli Aşiret hadisesiydi. Milli aşiretinin lideri İbrahim Paşa halka zulüm yapıyor. Hamidiye alayları kurulurken de destek almış devletten. Devlet arkamda diye halka zulüm yapıyor, baskı yapıyor, işte haksızlıklar yapıyor. Buna karşı gençler bu halkı örgütleyerek telgrafhaneyi basıyorlar, ele geçiriyorlar. Buradan yaklaşık 4-5 gün telgrafhaneden saraya, hükümete, Babali'ye telgrafla çekiyorlar. En son artık bir inceleme heyetinin gönderilmesine karar veriliyor. Bir süre bu sakinleşiyor ama mesele bitmiyor. Bu sefer 1907'de 11 gün saraya telgraf çekiyorlar ve cevabın gelmesini bekliyorlar. 11 gün arkadaşlarıyla beraber, halkla beraber Diyarbakır Postanesi'ni işgal ediyorlar 1907'de. Bu tabii yavaş yavaş Sultanahmet İdaresi'nin sona erdiğini de haber veriyor. II. Abdülhamid'in 30 yıl süren mutlakiyet rejimi, 24 Temmuz 1908'de ikinci meşrutiyetin ilan edilmesiyle son buldu. Selanik'te yakılan ateş, Diyarbakır'a da ulaştı. Gökalp'in o zaman Gökalp olmasını sağlayan 1908. 1908'den sonra Durkheim'i okuyor. Durkheim'i okuduktan sonra da sosyolojiyle tanışıyor. Sosyolojinin Türkiye'nin kurtulmasında bir temel unsur haline gelmesini sağlıyor. Ziya Bey Durkheim üzerinden sadece Durkheim değil, Avrupa'nın pek çok aydınını okuyor. Fransızcası var, Arapça, Farsça biliyor. Bizim medrese geleneğimize vakıf, Gazali'den Muhittin Arabi'ye kadar. Ve aynı zamanda dediğim gibi Durkheim'i de çözümlemiş. Metod olarak yani Ziya Bey orada ne yapıyor? Daha önce kendisinden önce hiç kimsenin yapmadığını yapıyor. Türk milletinin meselelerini sosyolojiyle buluşturuyor. Sosyolojiyle medreseden edindiği veya Türk düşüncesinde edindiği birikimi sosyolojiyi kullanarak Türk milletinin meselelerine uyarlıyor. Bu onun büyük yanı. Ziya Gökalp'in kitap halinde basılan ilk eseri Şaki İbrahim Paşa Destanı Eylül 1908'de yayımlandı. Ziya Bey 14 Kasım 1908'de Diyarbakır Gazetesi'nin başyazarlığına getirildi. İttihat ve Terakki'nin Diyarbakır şubesini kurdu. Ziya Gökalp, İttihat ve Terakki Partisi'nin 1909 yılında Selanik'te düzenlediği kongreye Diyarbakır delegesi olarak katıldı. Selanik'te o kongrede dikkat çeken isimlerden birisidir. Birisi Mustafa Kemal'dir. Kurmay Yüzbaşı o zaman Trablusgarp delegesi olarak katılmıştır. İkincisi Ziya Gökalp'tir. O dikkat çekmiştir konuşmalarıyla, önerileriyle. Ziya Gökalp, 1909'daki ilk kongreden sonra kısa süreliğine İstanbul'a geldi. O günlerde Galata Köprüsü'nde ilginç bir olaya karıştı. İstanbul hayatında tabii bu İtalyan gemicilerle bir hadise var. Önemli bir hadise. Onun kişiliğini göstermesi açısından. Haksızlığa tahammül eden bir adam değil Ziya. Dolayısıyla bizim bir arabacıyı İtalyan gemiciler döverken rastlıyor. Ondan sonra kendisi hiç düşünmeden İtalyan gemicilere saldırmıştır. Birkaçını da yere yıkmıştır. Böyle bir adam haksızlık karşısında susmayan bir yapısı var. Gökalp 1910 yılında bu kez kalıcı olarak Selanik'e gitti. İşte İttihat ve Terakki'nin 1910'daki kongresinde Diyarbakır'dan Merkezi Umumiye seçiliyor Gökalp. Gökalp'in meşgalesi bir fikir ufku çizmek. Yani devletin istikbalinde, devletin hali hazırdaki işleyişinde etkili olacak çok önemli bir siyasi yapının içerisinde bir ideolog olarak duruyor. Meşrutiyet ya da halk arasındaki adıyla Hürriyet, Selanik'te doğmuştu. Beyaz Kule gazinosunda, Olimpos Palas'ta her türlü fikir tartışılıyordu. Selanik, Ziya Gökalp'in de parladığı ve meşrutiyetten cumhuriyete giden yolun ilk adımlarının atıldığı bir şehirdi. Beyaz Kule deyince aklımıza kule geliyor ama aslında orada sahilde kahvehaneler, kıraathaneler var. Oralarda gençleri topluyor. Bu gençler çok önemli. Sonradan her biri önemli insanlar olacak.
Selanik'te kalır. Selanik günleri son derece önemlidir yetişmesi açısından ve bugüne yansıyan düşünceler açısından. Özellikle orada Ali Canip Yöntem, Ömer Seyfettin Genç Kalemler dergisini çıkarmaktadırlar. Ziya Gökalp o Genç Kalemler dergisinin çok önemli bir yazarı, figürü haline gelecektir. Müstahar isimlerle yazar. Hatta Gökalp adı sonra soyadı haline dönüşecek olan Gökalp de aslında müstahar kullandığı isimlerden birisidir. Ziya Gökalp'in Gökalp ismini Ali Canip verir. Gökalp'tır o. Gökalp diye biz inceltir söyleriz, yanlıştır o. Gökalp ayrı ayrı iki kelimeden meydana gelir, şimdi birleştirdik. Genç Kalemler Dergisi, Yeni Lisan Hareketi ve milli edebiyat akımının öncüsüydü. Genç Kalemler Hareketi'nin dilimizin Osmanlı Türkçesi dediğimiz döneminden bugünkü modern Türkiye Türkçesi dediğimiz dönemine geçişi sağlayan hem de 8-10 yıl içinde sağlayan bir harekettir. Bir sistemleştirme görüyoruz Ziya Gökalp'te. Yani dilde sadeleşme olacak ama bu bir sistem dahilinde olacak. Ziya Gökalp'te bunu sık görürüz. Sınıflandırır, tasnif eder. Bu bilim düşüncesinin gereğidir. Gökalp tabii bununla beraber aynı zamanda milli edebiyatın da yaratıcısıdır. Yani sadece bir dil hareketi olarak kalmayıp bir edebiyat hareketi olarak da devam etmesini sağlayan da Gökalp'tır. Ziya Gökalp, 100 yılı aşkındır coşkuyla okunan meşhur Turan Manzumesini 17 Şubat 1911'de Beyaz Kule'nin dibindeki çay bahçesinde kaleme aldı. İlk defa Turan şiiri orada yayınlanacaktır. Yani Türk çocuklarına bir Türklük bilinci aşılaması açısından, bir Türk dünyası bilinci aşılaması açısından o Turan şiiri ilktir. Vatan ne Türkiye'dir Türklere, ne Türkistan, vatan büyük ve müebbet bir ülkedir Turan. Ama o şiirin baş taraflarına da bakacaksınız. O şiirin baş taraflarında ben damarlarımda hissederim tarihimi diyor. Damarlarımda. Bütün bunlar işte o okuduğu, batıda okuduğu arketip teorilerinden gelen şeylerdir. Tüm bunların hepsinde bir büyük proje çerçevesinde yapıyor. O büyük proje arkasında Türk milliyeti meselesinin olduğu, devletin bekasının bu Türk milliyetçiliğine dayalı bir yeniden canlanmaya, dayandırılmaya çalışıldığı bir büyük yürüyüş, bir büyük dönüşüm. Orada çok kilit bir yerde. O yüzden fikirleri göstermiş olduğu usul, yöntem ve onun etkileri de uzun soluklu ve kalıcı oluyor. Gökalp'in Selanik'te geliştirdiği düşüncelerden biri de yeni hayat kavramıydı. Gökalp'in Selanik'te en önemli iki kavram vardır oluşturduğu. Birisi Genç Kalemler dergisidir ki dilde Türkçülük kavramının temelini atar. İkincisi de yeni hayat kavramıdır ki mesela bu Zekeriya Sertel'in çıkardığı derginin, Yeni Felsefe dergisinin mottosunda yeni hayatı savunur ya da müdafaa eder şekli yazılmaktadır. Yani Gökalp daha Selanik'e gelip yönetim kurulu üyesi olur olmaz fikirleriyle tüm Selanik'i etkilemektedir. Şimdi Gökalp'in 1911'de henüz Balkan Savaşları'nın hemen öncesinde yazdığı Yeni Hayat'la ilgili bir önemli makale var. Bu makalede diyor ki meşrutiyeti kastederek bir siyasi inkılap yaptık. Yani devletin yönetim esasında bir değişiklik meydana getirdik. Ama bir de içtimai inkılap lazım. İçtimai inkılap nedir? O ruhlarda meydana gelecek olan bir değişmedir. Ve bu değişme çok yavaş meydana gelen bir değişmedir. Bu değişimi anlatmak için de yeni hayat metaforunu ortaya koyuyor. Yeni Türkiye işte içinde yaşayanlara huzur veren bir mekan olmalı. Yani insanların huzurlu olması için neler gerekiyor? Öncelikle adalet duygusunun son derece bütün insanlarda yerleşmiş olması, güçlü olması gerekiyor. Bir tarafta Avrupa var. Diğer tarafta Avrupalılar tarafından desteklenen gayrimüslim azınlıklar var. Onların dışında da geniş Türk kitle var. Şimdi bu Türk kitleyi merkeze alan ama diğer ikisiyle de arasındaki münasebeti konuşan bir formül öneriyor. Diyor ki
İçimizdeki gayrimüslim azınlıklar, bunlar Hristiyan oldukları için konfeksiyon usulü Batı'da meydana gelen değişimi alıp rahatlıkla giyinebilecekler ve kendilerine bir yeni hayat kuracaklar. Modernliğe geçiş Avrupa taklitçiliğiyle olacak diyor. Biz ise diyor ayrı bir ümmetiz. Aynı devletin çatısı altındayız. Osmanlı vatanını paylaşıyoruz ama biz Müslümanız. O yüzden de diyor bizim bir yeni hayat tasavvur etmemiz Avrupa taklitçiliğiyle olamaz. Onlarla aynı konfeksiyon elbiseyi giyemeyiz. Biz kendimiz bir yeni hayat inşa etmemiz lazım. Ziya Gökalp'in fikirlerinin bugün bir Türkiye'deki fikir ortamıyla bir çatışması yoktur. Ziya Gökalp özünü koruyarak Garplılaşmayı, Batılılaşmayı savunuyor. Ziya Gökalp'te uçuk düşünceler yoktur. Ziya Gökalp olduğumuz gibi kalalım ancak Batı bilimini de ülkemize transfer edelim. Bunu düşünüyor. Ve üstelik kendisi hiç Batı'yı da görmemiş yani. Batı'yı görmeden Batı bilimine, sanatına, düşüncesine bu kadar hakim olan başka bir Türk düşünürü ben bilmiyorum. Tabii Ziya Gökalp'in bu Turan düşüncesi ihmal edilerek yeni Türkiye'yi açıklamak da mümkün değil. Yani Ziya Gökalp'in düşünce dünyasında tabii ki bütün olarak bir Türklük var. Güzellikler, iyilikler yani Türkiye'de olacak, bütün Türk yurtlarını da etkileyecek, oralara da yansımaları olacak. Gökalp'in söylemiş olduğu şey, yeni bir hayata ihtiyacımız var. Bunu kendi ruh dünyamızdan bulmalıyız, kıymetler etrafında. İlmi usullerle bulmalıyız, ilmi usul edinmeliyiz. Ve bunu yaparken çizeceğimiz dairede Türk ve Müslüman kalmalıyız. Türk ve Müslüman kalarak muasırlaşan yani asrı da yaşayan bir insan yetiştirmek. Türk ve Müslüman kalarak. Peki Türk ve Müslüman kalmaktan da kastınız ne? Türk ve Müslüman kalmaktan doğrudan doğruya hem milletinizin değerlerini, tarihini bileceksiniz, hem de dininizin esas itibariyle gerçek hüviyetini bileceksiniz. Yani ahlaki, itikadi vesaire ölçülerini bileceksiniz. Ziya Gökalp'in Selanik yıllarında eğitim öğretim faaliyetleri de önemli bir yer tutar. İttihat Terakki Lisesi açıldı Selanik'te. Orada ilk defa hocalık yapıyor. O hocalık sırasında işte sosyoloji derslerini, felsefe derslerini koymuş liseye. İlk defa. Bakın Türkiye'de ilk sosyoloji ve felsefenin aslında örgün eğitim içerisine girmesini sağlayan adam Ziya Gökalp'tir. 1912 sonbaharında başlayan Balkan Harbi, Osmanlı İmparatorluğu için tam bir yıkım oldu. Selanik başta olmak üzere bütün Rumeli toprakları elden çıktı. Osmanlı için bir travmadır. Çok ciddi bir travmadır. Çünkü Selanik her açıdan Osmanlı'nın batıya açılan yüzü olduğu için çok önemli bir kenttir ve terk edilmiştir. Gökalp da böylece İstanbul'a gelir, İstanbul'a taşınır ve İstanbul'da yaşamaya başlar. İttihat ve Terakki Cemiyeti Genel Merkezi 1912 yılında Selanik'ten İstanbul'a taşındı. Ziya Gökalp, İstanbul'da ilk olarak Türk Yurdu dergisinde yazmaya başlamıştı. Balkan bozgunu sonrası 23 Ocak 1913'te Babali baskını düzenlendi ve İttihat Terakki iktidara başladı. Bu dönemde Ziya Gökalp'e Marif Nazırlığı teklif edildi ancak Gökalp bu görevi kabul etmedi. Ziya Gökalp'ın burada doğrudan resmi ya da idari bir faaliyeti olduğunu görmüyoruz. O daha ziyade düşünce anlamında İttihat ve Terakki'nin içindedir. Eylem anlamında pek değil. Ziya Gökalp 1913 yılında Darülfünun'da İçtimaiyat müderrisi olarak ders vermeye başladı. Darülfünun'un faaliyetlerini sürdürdüğü Zeynep Hanım Konağı'nın
Türk bilim ve kültür hayatında önemli bir yeri vardı. 1913 yılında Darülfünun'da, yani İstanbul'da, üniversitede sosyoloji kürsüsünü kuruyor. Ziya Bey daha önce, kendisinden önce kimsenin yapmadığını yapıyor. Ne yapıyor? Sosyolojiyi metod olarak kullanıp Türk milletinin meselelerini değerlendiriyor. Kürsüyü ilk defa okuruyor. Yani sosyoloji kürsüsünü İlmi İçtima adıyla ilk defa okuruyor ve orada verdiği dersler, ders notları taş baskılar halinde basılıyor. Bu dersleri de son derece önemli. Yani sosyoloji dediğimiz kürsünün, bölümün, bilim dalının Türkiye'deki kurucusu Gökalp'tır. Yani Türkiye'de sosyoloji tarihine bakarsak hem Selanik'te hem İstanbul'da hem lise gibi idadi şartlarında hem de yüksek öğretimde sosyolojinin kurucusu ve ilk hocası Ziya Gökalp'tir. Gökalp'in sosyoloji çalışmalarını yaptığı dönem, düşünce ürettiği dönem normal bir dönem değil. Sosyolojiyi, toplumu anlamak ve toplumun sorunlarına çözüm bulmak, imparatorluğu parçalanmaktan kurtarmak, milli bir devlet kurmak, iç çatışmalardan korumak üzere, ülkenin kalkınmasını sağlamak üzere tasarladığı bir şey. Ziya Gökalp'in Halk Medeniyeti 1 başlangıç yazısı 23 Temmuz 1913'te Halka Doğru dergisinde yayımlandı. Halk edebiyatıyla ilgili ilk defa folklor kelimesini halk bilim olarak ifade eden, makale olarak bunu yazan Ziya Gökalp'tir. Ve ondan sonra folklor kelimesinin halk bilim diye üzerinde duranlar, özellikle Ziya Gökalp'in bu makalesinden sonra yola çıkarak hareket ederler. Gökalp tabii Türk düşünce tarihinin köşe taşlarından birisi. Ya, Türk düşünce tarihi dediğinizde Bilge Kağan'la başlayacak, Bilge Tonyukuk'la devam edecek, Uygur metinleriyle devam edecek. Daha sonra Balasagunlu Yusuf, Kaşgarlı Mahmut Hoca, Ahmet Yesevi, işte Yunus Emre'dir, Aşık Paşa'dır, Alişir Nevai'dir. Bu zincirin önemli bir halkasıdır Ziya Gökalp. Ziya Gökalp'in düşüncelerini en etkili şekilde aktardığı anlatım tarzlarından biri şiirdi. Gökalp'in 3 şiir kitabından ilki olan Kızıl Elma, 1914 yılında yayımlandı. Ve türkülük kendisini yeniden yeni bir çağda, yeni bir çağın şartlarında ve meseleleriyle bir milli kimlik olarak tekrar idrak ediyor. Bu idrak ediş siyasi kadrolarını çıkarıyor. Bu idrak ediş entelektüellerini ortaya çıkarıyor. Siyasi programını arıyor. Tarihteki yeni kavşağını arıyor. Gökalp tam o kavşakta karşımıza çıkıyor. Osmanlı İmparatorluğu 600 yıllık tarihindeki son dönemecine 1. Dünya Savaşı ile girdi. Yüz binlerce Türk evladı Sarıkamış'tan Çanakkale ve Filistin'e kadar uzanan cephelerde toprağa düştü. 1914-1918 yılları arasında özellikle Osmanlı Devleti İstanbul merkezli olmak üzere büyük bir bunalım sürecine sürükleniyor. Gökalp bu süreç içerisinde İstanbul'dadır. Bu süreci Gökalp İstanbul'da mütareke dönemine kadar İttihat ve Terakki, yayın faaliyetleri, konferanslar, sohbetler ve tabii ki Darülfünun'daki içtimaiyat dersleri ile geçirir. Ziya Gökalp ihtiyaç işinde. Para pul yok. Ailesini İstanbul'a getirmiş. Önce Cağaloğlu'nda bir yerde oturuyor, sonra Cerrahpaşa'da bir konakta oturuyor. Onu Yusuf Ziya Ortaç anlatır. Bir sandalye, bir masa, bir yer yatağı. Yani bu adamın milyonlar kazanabilecekken bu fakr-ı zaruret içinde yaşamasına kimse akıl erdiremezdi diyor. Ziya Gökalp 1916 ve 1917 yıllarında
yaz aylarını Büyükada'da geçirdi. 1917 yılında yeni mecmuayı yayımlamaya başladı. Ertesi yıl hem Gökalp için hem de memleket için kabus gibi bir dönemin başlangıcı olacaktı. Asıl Gökalp'ın hayatındaki değişiklik tabii savaşın kaybedilmesi ile ortaya çıkıyor. Savaş kaybedilince biliyorsunuz partinin liderleri de Enver, Cemal, Talat Paşalar da yurt dışına çıkıyorlar. Gökalp'a da teklif ediliyor yurt dışına çıkması için, teklifte bulunuyor. Hayır diyor Gökalp. Ben milletim için kötü bir şey hiç yapmadım, gitmem der. Diğerleri çıkarlar, Ziya Gökalp kalır. Talat Paşa'nın bizatihi Ziya Gökalp'e gidip haber gönderip biz Türkiye'yi terk edeceğiz, sen de terk et dediğini kaynaklar kaydediyor. Bunu sadece Talat Paşa'nın söylemediğini de biliyoruz biz. Mesela Yahya Kemal'in, mesela Ömer Seyfettin'in de söylediğini biliyoruz. Ömer Seyfettin'in cancağızım diyerek hatta Ziya Gökalp'e yurt dışına çıkmasını önerdiğini, tavsiye ettiğini biliyoruz. Ama Ziya Gökalp'in hep bu konularda tek savunması vardır. Ben herhangi bir suç işlemedim. Milletime karşı sorumluluklarım var. Ülkemde kalacağım ve yaptıklarımı savunacağım şeklindeki bir düşüncesi hep olmuştur. Gökalp'in başyapıtlarından Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak 1918 yılında yayımlandı. Ziya Gökalp Türk gençliğine bir mefkure aşıladı. Bugünkü Türk gençliğinin en büyük eksikliklerinden birisi bir mefkureleri yok. Yani Ziya Gökalp Kızıl Elma dedi, Turan dedi, Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak dedi. Bugünkü Türk gençliğinin hangi ideolojisi var? 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi imzalandı ve İngilizler İstanbul'u işgale başladı. Birkaç ay sonra Darülfünun'da derslerine devam eden Ziya Gökalp'in kapısı çalındı. Sivil polis geliyor. O sırada öğrencileri var, asistanları var. Kulağına eğilip bir şeyler söylüyor sivil polis. Sanki hiçbir şey olmamış gibi idareye haber verin diyor. Bundan sonraki derse giremeyeceğim. Ve Bekir Ağa bölüğüne götürülüyor. Bekir Ağa bölüğü şimdiki İstanbul Üniversitesi'nin merkez binasında bulunan Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin, Siyasal Bilimler Fakültesi'nin olduğu yerdedir. İttihat Terakki'nin yaptıklarının bir mesulü olarak yargılanmak üzere Nemrut Mustafa Paşa Divan Harbi'ne çıkıyor. Mustafa Kemal Paşa hakkında idam kararını veren Divan Harp'tir aynı zamanda. Kuvayi Milliyeciler için idam kararını veren Divan Harp'tir. Orada mahkeme reisi Mustafa Paşa tabii Ermeni katliamına siz fetva vermişsiniz diyor. Ziya Gökalp diyor ki milletinize iftira etmeyiniz. Ziya Gökalp'e bu Ermeni tehcirinde suçlu olduğu, senin bu tehciri planladığın, bunu önerdiğin, bunun fikri arka planını sen oluşturduğun söyleniyor. Ne diyorsun diye mahkeme başkanı söylediğinde tarihe geçecek bir cevap veriyor. Bugün de bizim bu Ermeni meselesinde kullandığımız en önemli tezlerden bir tanesidir. Diyor ki Türk milleti katliam yapmamıştır. Bir mukatele yaşanmıştır, karşılıklı vuruşmalar olmuştur. Onlar da vurdu, biz de vurduk demiştir. Bütün mahkemenin kurgulanan o sahte mahkemenin bütün planını alt üst eden, bütün planını İngilizlerin yıkan bir çıkış yapmıştır. Ziya Gökalp, Bekir Ağa bölüğünde 3 ay boyunca tutuklu kaldı. 1919 Mayıs'ının son günlerinde yüzlerce kişiyle birlikte sürgün yolculuğu başladı. Vapura bindirdikleri zaman ailesi Vecihe Hanım çocuklarıyla beraber bir kısım eşyalarını satmak suretiyle Ziya Bey'e verecekleri bir para temin ederler ama vapurdan uzatıp da verebilme imkanları olmadığı için Ziya Bey beş parasız vapurla beraber hareket eder.
nereye gideceğimizi, ne kadar süreyle gideceğimizi söylemediler diyor. Ailelerimizle görüştürmediler diyor. Bu şartlarda gemiye bindik. Gemiye bindikten bir müddet sonra Gökalp orada Türk milletinin ruhiyatı diye bir tartışma açmış. Ağoğlu Ahmet diyor ki, adam halimizin farkında değil diyor, o bile anlamıyor. Halbuki ben bunu nasıl anlıyorum? Demek ki Gökalp bulduğu her saniyede, her boş zamanda Türklük meselesini düşünüyor, Türklüğü düşünüyor. Ziya Gökalp önce Limna Adası'nda tutuklu kaldı. Eylül 1919'da Malta Adası'na gönderildi. Polverista ve Verdala kışlaları esaret günlerinin geçtiği yerler oldu. Malta'ya sürülüyor Polverista zindanında. Hayatında bir değişiklik olmuyor. Okuyor, konuşuyor, konferanslar veriyor. Mürşit diyor, orada da diyor Samet Ağaoğlu, tutuklulara, Malta sürgünlerine ümit aşılamaya devam etti diyor. Ve Ziya Gökalp'in düşüncesinde, dünyasında umutsuzluğa yer yok. En belirgin özelliklerinden biri belki bu. Kesinlikle umutsuzluğa yer yok. En zor zamanlarda bile bir şey buluyor, yani bir çare buluyor, bir yol buluyor ve çevresine umut veriyor. Yani o Malta'yı üniversiteye dönüştürüyor. Herkes elinde defter, kalem, derse geliyor. Ders yapıyorlar sürekli. Günlük yapıyorlar bunu. Yani her gün ders yapan adamlar. Yani kimler bunlar? Bir dönem Osmanlı Devleti gibi büyük devleti yönetmiş adamlar. Şimdi düşünün, Malta'daki sürgündeyken işte Said Halim Paşa gibi birçok İttihat Terakki'nin başbakanlığını yapmış, bakanlığını yapmış, işte önemli paşalar vesaire var, Kara Kemaller falan orada. Bir okul açmış adeta. Orada bunları topluyor, konferanslar veriyor. Malta konferansları yayınlandı. Orada verdiği dersler felsefe üzerine verdiği dersler felsefe dersleri adıyla yayınlandı. Yani cezaevini bir hapishaneyi medreseye adeta üniversiteye çeviren bir adam Ziya Gökalp. Bulunduğu yeri akademiye çeviren bir fikir adamıdır. Hiçbir şey olmamış gibi Türk milletinin meselelerinden, toplumun nasıl daha iyiye, daha doğruya, daha güzele yönlendirilebileceğinden bahseden konuşmalar yapmakta ki Malta sürgünlerinin hatıralarında çoğunlukla onu görüyoruz. Bu şu demek aslında, bu her halükarda alıp verdiğiniz her nefesin bu millet ve bu memleket hayrına harcanmış olması demektir. Ziya Gökalp, Malta'daki sürgün yıllarını okumalar, sohbetler, konferanslar ve mektuplarla geçirmiştir. Sürgünde hafta geçmez çocuklarına, hanımına mektup yazar, gelen mektupları bekler. Mektuplarda özellikle yazdığı şeyler Allah'ın ipine sarılın demek suretiyle çocuklarını ve hanımını cesaretlendirmek, onlara üzüntü olmamasını, geleceğin kendilerine güzel şeyler yapacağını söyleyen yazılarla birlikte onlara bir cesaret verme meselesinden o mektupları gönderir. Gönlü imanla dolu bir mümin görüyoruz. Ziya Gökalp'in mektuplarında hiçbir zaman yılmayan, üzüntüye, yeise kapılmayan bir ülkücü görüyoruz. Ülküleri olan, mefküresi olan ve bütün hayatını bunlar için yaşamış bir insan. Ziya Gökalp'in Malta sürgünü yaklaşık 2 yıl sürdü. 1921 yılı Mayıs'ında diğer Malta sürgünleriyle birlikte İstanbul'a geldi. Ziya Gökalp Malta sürgünü dönüşü önce İstanbul'a uğrar. Kaynaklara göre bazısı İstanbul'da gemiden inmediğini söyler ama bazı kaynaklar bir gece evinde kaldığını ifade ederler. Hatta Gökalp'ın sürgünden döndüğünü öğrenen dostları onu gece evinde ziyarete giderler ama dostlarının arasında bir kişi yoktur. O da Ömer Seyfettin'dir. Çünkü Ömer Seyfettin 1920 yılında vefat etmiştir. Gökalp,
Malta dönüşünde İstanbul, Samsun, Ankara ve Kayseri üzerinden 1921 yılının sonbaharında memleketi Diyarbakır'a gitti. Gökalp'ın Diyarbakır'daki bu dönemindeki en önemli faaliyeti Küçük Mecmuadır. Küçük Mecmua çok etkili bir mecmuadır. Çünkü sadece Ziya Gökalp çıkardığı için değil, Anadolu'da o yıllarda milli mücadeleyi destekleyen en önemli yayın organlarının başında gelmesidir. Parası pulu yok Ziya Gökalp'in. Ne beklenir? Diyarbakır'da kendine bir iş arayıp kendi maişetini temin etmesi beklenir. Ama bu ideal adamları, ülke adamları maddi şartları düşünmeden hareket ederler. Ziya Gökalp para bulamadığı için, dizgi yaptıramadığı için Küçük Mecmua'nın ilk sayısını el yazısıyla hazırlıyor. Mustafa Kemal Paşa bir konuşmasında Küçük Dergi ile ilgili işte bunu söyleyecektir. Yani Küçük Mecmua ile ilgili Cumhuriyet'in kuruluşunda adeta bir ordu gibi çalışmıştır diyecek. Türk toplumunu çok yakından tanıdığı için ancak bir kahramanın, inandığı bir kahramanın peşinden giderek ancak kurtuluşa erebileceğini düşündüğü için bu kahraman, milli kahraman modellerini hep aramıştır. Bunların en sonuncusu da Mustafa Kemal Paşa olmuştur. Türk milletinin Kurtuluş Savaşı 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlandı. Aynı yıl 1 Kasım'da saltanat kaldırıldı. Ziya Gökalp, yeni devletin kuruluş sürecinde Ankara'daydı. Telif ve Tercüme Encümeni Başkanlığı görevini kabul ederek 13 Nisan 1923'te Ankara'ya geldi. Ziya Gökalp'in kaleme aldığı Türk Töresi ve Altın Işık kitaplarının yanı sıra Türkçülüğün Esasları adlı en önemli eseri de bu dönemde yayınlandı. Türk milliyetçiliğini, Türkçülüğü sistemleştiren insandır. Türkçülüğün Esasları kitabıyla da bunu ortaya koyuyor. Türk milliyetçilik tarihindeki en önemli tarafı budur. Onun bakışı, Türkiye ve Türk kavramına bakışı bugün de ihtiyacımız olan bir bakıştır. Türkçülüğün Esasları Ziya Gökalp'in baş eseri. En çok bilinen eseri, en iddialı eseri ve galiba tarihe en çok etki etmiş eseri. Basım yılı 1923. Cumhuriyet'le doğum tarihi uyan bir eser. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Osmanlı bakiyesinden bir ulus devlet çıkardıysa bunun felsefesi, düşüncesi, fikriyatı Türkçülüğün Esasları adlı kitapta temel atılmış şekilde duruyor. Hüseyin Cahit Yalçın Gökalp'le ilgili yazdığı kısa yazıda diyor ki Gökalp'in bütün meselesi Türklüktü diyor. Türklükten başka bir meselesi yok. Bu Türklük nedir? Bu Türklük ise yine Gökalp'in tabiriyle bir ırk değil. Kültürle, terbiyeyle kazanılmış bir şey. İşte Gökalp bu kültürle, terbiyeyle kazanılmış Türklüğün kavgasını veriyor. Bunun için işte çocuk hikayesi de yazıyor, tarih de yazıyor, dil de yazıyor. Büyük Millet Meclisi 1 Nisan 1923'te seçim kararı aldı. Yapılan seçimler sonucunda Ziya Gökalp de 2. dönem Diyarbakır Milletvekili olarak meclise girdi. 1923 yılında Atatürk'le de çok sık görüşüyorlar. Ya Çankaya'da yahut da Ankara Garı'ndaki meşhur vagonda. O sırada Atatürk işte Cumhuriyeti kurmayı düşünüyor. Halk Partisi'ni, Halk Fırkası'nı kurmayı düşünüyor ve Gökalp bu konulardaki yazılarını yazıyor. Bir yandan da Atatürk'e bunları sözlü olarak anlatıyor. Ama bir yandan da hem Hakimiyeti Milliye gazetesindeki sonradan Ulus adını alacaktır. Cumhuriyet gazetesinde, Yeni Gün gazetesinde fırka nedir, fırkacılık nedir bu yazıları yazıyor. Cumhuriyet idaresi ile ilgili yazılar yazıyor. 9 Ümde sonradan Halk Partisi'nin 6 oku olacak olan 9 Ümde ile ilgili yazılar yazıyor. Cumhuriyetin temellerini ve daha sonra yapılacak olan inkılapların temellerini oluşturacak kitaplar yazıyor. Hem bu yazılarıyla hem de Atatürk'le birebir görüşmeleriyle Cumhuriyet'in kuruluşunda ve inkılaplarda Ziya Gökalp'ın birinci derecede rolü vardır.
birinci meclisten itibaren atılan adımlara baktığınızda Gökalp'in ikinci meşrutiyet sürecinde birinci meclise kadar olan dönemde en azından yazıp çizdikleri, söyledikleri doğrultusunda bir gelişme gösterdiğini, saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı, şeriye efkaf vekaletinin kaldırılması, asker siyaset ilişkilerinin ve toplumun vakıflar ve dini makamlar, konular etrafında devletin kontrolü altına alınması süreci, hemen hepsi bunların ikinci meşrutiyet döneminde Gökalp'in İttihat ve Terakki yönetimi ne önerdiği hususlar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu bir devamlılık. Cumhuriyet milli mücadele sonunda kuruldu. Milli mücadeledeki temel slogan ne Mustafa Kemal'in? Hakimiyeti milliye ve istiklali tam. Bu milliyetçiliğin o günkü şeyde tam ifadesidir. Gökalp bir Türk medeniyetinin inkişaf edeceğini söylüyor. Bu yeni hayatı diyor, yeni kıymetler etrafında ortaya koyduğumuzda biz diyor bir Türk medeniyeti ortaya koyacağız ve bu medeniyet diyor Avrupa'daki tüm medeniyetlerden daha ileri olacak. Çünkü diyor Avrupa medeniyetlerinin kurucu prensiplerinin hepsi çürüktür diyor, temelsizdir, sefihtir diyor. Şimdi biz yine Cumhuriyet yolculuğumuzda çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak sözünü işittiğimizde gerçek bir manasının yani Batı medeniyeti parantezi dışında bir manasının olabilmesi için kendi tefekkür dünyamıza bakmalıyız ve aslında Gökalp'in anlattıkları bunun çerçevesini çiziyor. Ziya Gökalp, Türk medeniyeti tarihini yazmaya çalıştığı günlerde yorgun düştü. Ankara'da milletvekili olarak görev yaparken mide ağrısıyla başlayan rahatsızlığı giderek ağırlaştı. Hastalanır, ateşi zaman zaman çıkmaktadır, beyninde unutkanlık vesaire gibi şeyler başlamıştır. Bunun üzerine İstanbul'a götürülür. İstanbul'da Fransız Hastanesi'nde tedavisine başlanır. Mustafa Kemal Paşa, Atatürk çok büyük ilgi göstermiştir. Atatürk, Gökalp'in tedavisinin yapılması için her türlü yardımın yapılmasını emretmiş, gerekirse Avrupa'ya gönderilmesi için ilgililere talimat vermiş ve kendisine çektiği telgrafta şunları söylemiştir. Rahatsızlığınızdan çok teessürle haberdar oldum. Sıhhat ve afiyetiniz haberine memleketçe intizar olunmaktadır. Süratle iade-i afiyetiniz için Avrupa'da tedavinize ihtiyaç varsa, icap eden her şeyin tahsisini tekeffül ediyorum. Sıhhatiniz ve mahalli tedaviniz hakkında işaretinizi bekler, muhabbetkar selamlarımı beyan ederim. Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal. Gökalp, başucundan ayrılmayan arkadaşı Halim Sabit'e yazdırdığı cevabında pek çok sevindiğini ve samimi teşekkürlerini bildirmiş, son dakikalarını yaşadığını hissettiğini, çocuklarına iyi bakılması ve Türk Medeniyeti Tarihi kitabının bastırılması dileğinde bulunmuştur. Maalesef Gökalp'in gücü mektubu imzalamaya yetmez. Sonuçta hastalık ilerlemiştir, beyin iltihabı teşhisi konmuştur, konsültasyonlar yapılmıştır. Ama o büyük düşünürü kurtarmak mümkün olmadı. Türk milliyetçiliğinin büyük mürşidi Ziya Gökalp, doktorların bütün gayretlerine rağmen 25 Ekim 1924 günü Hakk'a yürüdü. ...25 Ekim 1924'te Anadolu Ajansı tüm Türkiye'ye Ziya Gökalp'in vefatını duyururken şu mesajı yayınlıyor. Bakın bu mesajı okumak isterim. Şöyle diyor ki, Türk vatanı en büyük ilim adamını kaybetti. Milli mücadelenin ruhu ve istinadgahı olan milliyet fikirlerini neşretmek hususunda Ziya Gökalp Bey'in ifa ettiği hizmetler
Türk milletinin kalbinde ebedi bir mihnet bırakmıştır. Anadolu Ajansı Büyük Ziya karşısında duyduğu derin teessürü beyan ve Türk milletini bütün ruhu ile taziye eder. Fransız hastanesinden alınarak Ayasofya'ya kadar el üstünde cenazesi getirilmiştir. Bütün devlet işin içerisindedir. Atatürk'ün talimatıyla gençlik işin içerisindedir. II. Mahmud'un türbesi Türk Ocağı'nın da bulunduğu binanın bahçesine defni kararı alınmıştır. Ki genç yaşta vefat ettiği için genç yaşında, yani 1876'da doğuyor, 24'te ölüyor, 48 yaşında. Ve bugün için çok genç bir yaşta. Bir 20 yıl daha yaşasaydı Türk düşünce tarihi belki çok ilerilere gidebilirdi. Onun yetiştireceği öğrenciler, üniversitede derslerinden yetişen öğrenciler, asistanları belki Türk düşünce hayatını daha ileri noktalara getirebilirdi. Benim şahsi kanaatim odur. Şimdi tabii Gökalp aslında bir mütefekkir mi, bir ilim adamı mı, bir mürşit mi? Bunların herhangi birisidir demek mümkün değil. Gökalp bunların hepsi. Yangın yerine dönmüş memlekette elindeki yangın söndürücüyle her ihtiyaç duyulan alana koşan birisi. Ziya Gökalp'siz cümle kuramaz Türkçüler. Yani bu anlamda ölümünden 100 yıl sonra da etkisi devam eden bir kişiden, fikir adamından söz ediyoruz. Bugün de halen insanlarımız Ziya Gökalp'ten etkileniyorlar. Aydınlarımız ondan beslenmeye devam ediyorlar. Ziya Gökalp 20. yüzyılın başında Türk ülkücülüğü yeni hayat yolunda bir yolculuğa çıktığında ilim dünyasındaki açılmış kalemidir Türk ülkücülüğünün. Ve ben Türk milliyetçiliğinin ana gövdesi dediğimiz, yani ana mecra, ana caddesi dediğimiz şeyin Ziya Gökalp'le anlaşılabileceğini, onun açtığı ufku ancak bilerek bunu kavrayabileceğimizi düşünüyorum. O yüzden de Ziya Gökalp çok önemli, merkezi bir isim. Ziya Gökalp, Türk tarihinin en önemli yarım asrına tanıklık etti. Düşünceleriyle nesillere yön verdi. Neden dönüp dönüp ifade ediyoruz? Tekrar Gökalp'e dönüyoruz. Çünkü milli tarihimiz açısından Ziya Gökalp'in ve onun etrafındaki kadronun ya da ondan etkilenen kadronun döndüğü kavşakta yürümeye devam ediyoruz.